İyi akşamlar. Yeni Hayat kanalına hoş geldiniz. Bu yayın dönemimizde artık Almanya'daki gelişmeleri Yeni Hayat'ın sosyal medya hesaplarından aktaracağız, izleyeceğiz, tartışacağız, konuşacağız. Bundan dolayı sizler de bu yayınımızı sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız, dostlarınız ve arkadaşlarınızı davet ederseniz seviniriz. Böylece daha fazla insanın kanalımızı izlemesini sağlayabiliriz. Öncelikle tabii ki ilanda da gördüğünüz gibi Almanya'daki pahalılık, enflasyon, savaşın etkileri bunlar değişik şekillerde konuşuluyor, tartışılıyor, yazılıyor. Gerçekten de nereye doğru gidiyoruz? Yani Almanya'dan başlayarak dünyadaki gelişmeler nereye gidiyor ve emekçi sınıflar bu süreçte nasıl etkileniyor? Bunu bu akşam DİDİF Genel Başkanı Sayın Zeynep Sefari Ekşi ile birlikte konuşacağız. Başkan hoş geldin. Merhabalar Yücel, iyi yayınlar. İlk program. Teşekkürler. Dediğim gibi yoğun bir süreçten geçiyoruz. Özellikle yazdan sonra. Öncesi var ama yazdan sonra pek çok alanda yoğun gelişmeler yaşanıyor. Almanya gibi zengin bir ülke şimdi enflasyon %10'a dayanmış durumda. Yıl ortalaması belki biraz olabilir ama geçen ay itibariyle baktığımızda %10'u buldu ve halkın yaşam koşulları giderek zorlaşıyor. Tablo asıl olarak şu anda ne durumda? Yani Almanya'daki gidişat ekonomi bağlamında baktığımızda enflasyon ve pahalı bağlamında baktığımızda şu anda Almanya'da nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? Onu bize kısaca açıklayabilir misin? Kısaca evet, evet Almanya'da son dönemdeki enflasyon gerçekten uzun yıllardır beri görülmemiş bir düzeye yükseldi. Özellikle normalde Almanya'da son yılların enflasyonu %2, 3, 3,5 en fazla 4'e doğru yaklaştı. İşte 4'ü biraz geçtiği dönemler oldu. Ama son işte 2021'in Temmuz ayından bu yana hatta o dönemlerde %3, %4 civarındayken son 15 aydır gerçekten çok hızlı bir şekilde artış göstermeye başladı. Görülmemiş bir şekilde. Biraz önce sen söyledin, geçen ay %8'di. Bu ay Eylül ayını %10 enflasyonla kapattık. Daha önce de enflasyonun dönem dönem yükseldiği süreçler olmuş Almanya'da. Bunların en bilinen birisi 1970'lerdeki petrol krizi döneminde, bir diğeri ise 70 sene önce 1951-52 yılında Kore Savaşı döneminde buraya yaklaşan bir enflasyon artışı söz konusuydu. 70'li yıllarda da petrol krizi çünkü yoğun bir şekilde yaşanıyor. Evet. Şu anda hani ne kadar artış olduğu, nasıl pahalandığını tek tek saymaya belki gerçekten gerek yok. Bizzat herkesi izleyenlerde, herkesi alışverişe gittiğinde sepetine, işte çantasına baktığında bir ortalama enflasyondan bahsediyoruz tabii, %8 veya %10, ama gerçekte halkın temel ihtiyaçları için, temel gıda maddeleri için özellikle enflasyon oranı çok daha yüksek. Çünkü ortalama enflasyon oranı hesaplanırken her tür pazarda o dönemde bu pazar içinde satışa sunulan her şeyin fiyatlarının ne kadar arttığı üzerinden bir ortalama hesap yapılıyor enstitülere göre. Ama normalde işte lüks mallar da buna ait. Diyelim Porsche'nin fiyatı veya lüks arabaların, lüks villaların, yatların, katların fiyatları da bu ortalama. Bütün hepsinin ortalaması alınıyor ama %8. farklı ürünlerde daha fazla. Evet, özellikle halkın temel ihtiyaçları, milyonlarca insanın kendi günlük hayatını sürdürmesi için asgari olarak mutlaka aldığı, her gün kullanımda olan özellikle temel gıda maddeleri için enflasyon çok daha yüksek. Birkaç örnek belki sayı olarak, şu anda yağ, biliyorsunuz sıvı yağ önceden evet, 1.29, 1.39'du. 4-5 euro arası %81 artmış. Et ve et mamulleri %18, tereyağı %49, ekmek ürünleri %17,4 gibi çok fahiş düzeyde gerçekten, özellikle temel gıda maddelerindeki artış %10 değil. Bu Ağustos ayındaki rakam %16,6 civarında, ama temel gıda maddeleri o aydan bu yana da neredeyse %2-3 düzeyinde de bir artış gösterdi. Gerçekten bu, özellikle bunun yanı sıra bir de temel
olarak günlük hayatımızı sürdürmek için enerji fiyatlarında müthiş bir artış var. Evet. İşte doğalgaz, elektrik veya işte ısınma için kullanılan gazlarda aynı zamanda oranları söyleyecek olsak gazın ısınma için kullanılan hani kaloriferleri falan çalıştırmak için Doğalgaz fiyatları kullanılan özellikle tabii ki doğalgaz Rusya'dan alınıyordu %60 ile Almanya'dan. %94 arasında değişiyor. Ama şu anda gelen hepimiz biliriz evlerimize bazılarımızın herhalde faturalar geldi ya ev bürolarından ya elektrik dairelerinden neredeyse ama bunun da çok ötesinde 2-3 katı artan doğalgaz, kalorifer ve ısınma parası söz konusu. Elektrik de aynı şekilde. Gerçekten halkın normal standartlarının çok üzerinde korkunç düzeyde bir enflasyon söz konusu. Ama daha çok yani Almanya'da hükümet düzeyinden baktığımızda pahalılıktan daha çok enerji konusu gündemde. Evet. Enerji yardımları gündemde. İşte şöyle yapalım, enerji getirelim başka ülkelerden. Bu tedariği karşılayalım ama demin senin ifade ettiğin temel gıda mallarında çok fazla tartışma olmuyor aslında. Hani bunların fiyatlarının düşürülmesi ya da bunların da masrafının vatandaşın sırtındaki maliyetini azaltmak için bu konuda da bir destek verilmesi ise şu anda gündemde değil ve konuşulmuyordu aslında. Evet, gündemde değil. Hükümet bunun için yani herkes bilir hemen hemen yardım paketleri gündeme getirdi. Bunu isimlendirmedi. Bazılarını ısınma parası olarak işte haiz pauşal şeklinde isimlendirdi ama gidişatın hükümet de farkında. İşte bu ülkede yaşayan bütün kurum ve kuruluşlar sadece enerjide olmadığını günlük hayatımızı idame ettirmek için bütün ihtiyaçlarımızın pahalılığını herkes biliyor. Hükümetin bu açıdan hükümet paketlerinin 1, 2, 3.'sü açıklandı. Hatta şu anda Doppelwumms denilen 200 milyarlık başka bir paket açıklandı. Yani bunların toplam miktarı da baktığımızda öyle aman aman yüksek fiyatlarda değil. Birinci paket 17 milyar, ikinci paket 13 milyar. İşte Eylül ayında açıklanan üçüncü paket ise 63 milyar. Ama 60, şu anda 65, 63 evet. 63-65 milyar civarındaydı. Ama bunlar bütün kamuoyunda da tartışıldı ve eleştirildi. Sadece bir kereye mahsus ödemelerdi. Çocuk parasının dışında ilk pakette kısa olarak eğer okuyucu dinleyicilerimiz açısından kısa bir bilgi gerekirse birinci pakette kilometre başına ödenen pende pauşal denilen 35 sentten 38 sente yükseltildi. Evet. Çocuk parasına bir 20 euro zam geldi. Hartz 4 işte bunun dışında kira yardımları 270 euro gibi bir kere. Onda en çok tabii ki dikkat çeken 9 euroluk biletti. O ikinci paketteydi. Evet. En önemli şey ikinci pakette aslında 9 euroluk bilet ve çalışanlara 300 euro, Hartz 4 alanlara da 100 euro. Bunlar bir kerelik şeyler. 9 euroluk bilet için gerçekten 3 aylık bir sürede yani bu çok tartışıldı. Çeşitli şehirlerde eylemler yapıldı. 9 euroluk biletin kalıcı olması için önümüzdeki süreçte onun üzerinde epeyce gündem oldu. Kamuoyuna da yansıdı ama son konuşulan rakamlara bakarsak şu savaş dönemiyle ilgili olsun, paketleri olsun 9 euroluk biletin 3 aylık maliyeti de 2,5 milyardı hükümette. Bir sene yaysal bir sene bu ödense 10 milyar gibi gerçekten bu büyük rakamların yanında biraz sonra belki şirketlerin kazançlarını, halkın durumunu karşı karşıya biraz karşılaştırarak bazı şeylere tartışmalara girmek gerekiyor. O açıdan çok cüzi bir paraydı 9 euroluk bilet meselesi. 300 euro ise çalışanlara bir kerelik ödendi. Üçüncü pakette ikinci paket için bazı eleştiriler söz konusuydu. Emeklilere ödenmedi, bu para çalışan öğrencilere ödenmedi türünden. Üçüncü pakette de o eleştirilere karşılık onları dikkate alan bir paket hazırladılar. O 63 milyarlık paketin içinde herkese hemen hemen emekliler de dahil, öğrenciler dahil 300 ve 200 Bu arada tabii ki 9 euroluk bilet yerine şu anda 49 euroluk bilet uygulaması dün itibariyle karar altına alındı. Büyük olasılıkla 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek. Fazla mı 49 euroluk bir bilet için yoksa kabul edilebilir bir rakam mı bu? Yani aslında ortasını buldular. Şimdi oldukça fazla yani emekçilerin şu anda biraz yoksullaşmanın ne kadar arttığını, geçimin ne kadar zorlaştığını, ücretlerin ne kadar reel ücretlerin değerinin ne kadar düştüğünü dikkate alırsak getirilen uygulama öyle de çok ucuz bir uygulama değil yani. İşte kişi olarak belki şehir içinde 60-70 euro para ödüyorsak şimdi 49-50 euro ödeyeceğiz. Büyük bir şey değil. Ama bunu bile kazanmak gerçekten 9 euroluk biletin
kalıcı olması için verilen mücadelenin bir kazancı oldu. Henüz gerçekten işte çevre hareketleri olsun, sosyal kurumlar olsun, ücretsiz ulaşım hakkı herkes tarafından, geniş bir kamuoyu tarafından kabul gören bir talep. Bunun 9 euronun öncesinde de bu vardı aslında. Hani son birkaç yıldır aslında toplu taşımanın ucuzlatılması yoğun bir şekilde dile getiriliyordu ama onun sonucunda 9 euro biraz süreci hızlandırdı galiba. Evet, yani insanlar bir kere onu kullandıktan sonra bunun aslında yapılabilecek bir şey olduğunu gördüler ve şu karşılaştırmayı sanırım pek çok kişi yapabildi. İşte orduya 100 milyar veya işte silahlara şu kadar milyar, silah ticaretine şu kadar milyar, tekellere şu kadar yardıma, biliyorsunuz geride kalan bir korona süreci var. Korona süreci bu açıdan akla karayı biraz daha fazla gösterdi. Kimin kimden yana olduğu, bu devletin özelliği, işleyişi, niteliği gerçekten geniş kesimler tarafından kapitalizmin işleyişi, kar hırsı, kar amacı, hükümetin neleri gözettiği, nasıl kapitalistlerden ve tekellerden yana olduğu ama halka sadece işte gıdım gıdım küçük parçalar halinde kırıntılar verdi. Korona döneminde tartışılan şeylerdi. Bunun peşinden şimdi savaşla beraber enflasyonun ve pahalılığın daha yükselmesi gelince insanlar henüz farklı bir şeye yansımasa bile sorgulama şeyi arttı Ama birazcık. günlük yaşamlarında bir yansıma var şu anda. Yani alışverişe giden insanlar çok farklı bir şekilde daha fazla para ödüyor Hocam ve o çok bunların doğru bir şey. ücretlerinde de bir değişim olmadı yanılmıyorsam. Ücretler son yıllarda reel ücret dediğimiz gerçek değeri enflasyon karşısında alınan zamların ne kadar işte keseye artı olarak girdiği konusunda son yıllarda sürekli sendikalarla yapılan tartışmalarda diyelim en baba toplu iş sözleşmesi %5, 5,5, 6 civarında olurdu ama uzun zamandır beri düşünürsek %5, %6'nın üzerine uzun zamandır çıktı enflasyon. İşçiler gerçekten sürekli kaybeder durumda. Cebine giren paranın değeri oldukça azaldı. O parayla dün yaptığımız alışverişi bugün yapamaz durumdayız. Yani o açıdan sadece işte toplumda yoksullar diye bir sıralama yapsak, kimler Almanya gibi bir ülkede yoksuldur diye bir sıralama yapsak, düşük ücretli işlerde çalışanlar, bunların sayısı 8 milyon. Yalnız çocuk büyüten anne veya baba önemli Evet. değil. 2,5 milyon insan, bunlar toplumun fakirleri. 20 milyonun üzerinde emekli var. Emeklilerin neredeyse 5 milyonu, 20 milyonun 5 milyonu 1000 euronun altında para alıyor. Düşünün şu anda enerji fiyatlarıyla beraber ev kiralarının ne kadar artış gösterdiğini. Henüz o istatistiklere yansımadı çünkü o faturalar yeni gelmeye başlayacak ev bürolarından. En az o artan ev kirası 100-150 euro artmış durumda enerji parasıyla. Yani emekliler, yalnız yaşayanlar, Göçmenler, özellikle Türkiye kökenli göçmenler açısından baktığımızda hani Türkiye'den bakınca ya Türkiye'deki Almanya'daki göçmenler iyi yaşıyor. Durumları iyi, bir sorunları yok. Euro Türk lirasına göre zaten değerli vesaire, böyle bir algı var Türkiye üzerinden baktığında. Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli göçmenler ve tabii ki diğer göçmenler bu enflasyon, hayat pahalılığı gibi konularda nasıl etkileniyorlar? Daha yani somut Türkiye, veriler var mı konuyla ilgili? biz daha önce çeşitli federasyon gündemlerimize aldığımızda Türkiye'li göçmenlerin elbette sınıfsal bütün kategorilere denk gelen Türkiye'li göçmen kitlesi var. Zengini de var, fabrikatör olanı, iş yeri sahibi olan da var ama büyük çoğunluğu çalışanlar içinde düşük ücretli işlerde çalışanlar ve şöyle bir geçen de istatistik vardı. Desasta'nın yaptığı galiba. Göçmenler kategorisini bütün olarak sadece Türkiye'liler değil, işte normalde kendi başına çalışanlar değil de sigortalı bir işte çalışanlar açısından 33-34 milyona yakın kayda geçmiş Evet. çalışan sayısı var. Bunun 4,5 milyonu göçmenler ve bunların ortalama ücretinin genel çalışanlara göre 300 euro daha az olduğu, işte yüzde olarak da bunun %6 daha az olduğunu düşünürsek bu artıştan, elektrik, gaz, ev kiralarının artışından gerçekten göçmenlerde, sadece göçmenler değil, Alman halkı, Alman emekçiler hepsi beraber daha fazla zarar görüyor. Elbette zaten gelir düşük En olanlar düşük gelir daha fazla grubunda zarar olanlar tabii ki daha dediğin fazla. gibi daha fazla etkileniyor bu politikalardan. Peki hani yoksulluk artıyor. Toplumda mevcut olan partiler ciddi bir çözüm bulamıyor ama hükümet de bir taraftan da bazı yardım paketleriyle
bir şekliyle işi kurtarmaya çalışıyor aslında baktığımızda. Yani köklü bir çözüm yok. Sadece Evet. birer dönemlik bir yardımlarla birazcık hafifletiyor, yükü hafifletiyor ama sonra birkaç ay sonra aynı şekilde devam ediyor. Bütün buna rağmen o zaman Almanya'da toplumda hükümete karşı tepki, bu politikalara karşı tepki kendisini nasıl ifade ediyor? Sokakta çok ciddi bir toplumsal muhalefet yok şu anda görebildiğimiz kadarıyla. Yani bütün herkes bunu tartışıyor gerçekten. Durum bu kadar kötüyken nasıl bu kadar hani hareket var ama olması gereken beklenen düzeyde olmadığını herkes görebiliyor. Biliyorsunuz yaz aylarında Almanya'da şu tartışıldı. Gidişat çok kötü, işte giderler artıyor, geçim derdi, geçim sıkıntısı başlıyor, yoksullaşma başlıyor. Halk öfkeli ve öfkeli sokağa çıkmak için hazır bekliyor. Hatta istatistiklere geçtiğine göre sorulanların birkaç bin kişi içinde yapılan bir şeye göre, istatistiğe göre %44'ü bir çağrı olsa sokağa çıkarım dediği halde bugün bunu o düzeyde gerçekleşmedi gerçekten de. Bence birincisi hani hükümetin paketlerini öyle veya böyle şöyle eleştiriyoruz da Alman hükümeti bugün birincisi hükümetin bileşenleri açısından işte SPD, Yeşiller bunlar sol değildir artık. Gerçekten bugün büyük tekellerin, büyük sermayenin partileri kesinlikle ne olursa olsun ama hala kendi seçmen kitlesi bu neredeyse %45'e yakın bir orana tekabül ediyor. Sırf SPD ve Yeşilleri, FDP'yi zaten biliyoruz liberal kesimlerin ama sırf SPD ve Yeşillerin seçmen kitlesine bile baktığımızda hala hükümetten beklentileri olabilen bir kesim ve eleştiriyoruz bu paketler bir kerelik hiçbir derdimize çözüm değil. İşte zamlar bütün önümüzdeki aylar boyunca devam edecek ama bir kerelik aldığımız 300 euro onun da neti 210 euroydu. Hiçbir derdimize deva değil. Ona rağmen insanlar memnun oldu bu küçük parçalar da olsa bir takım yardımlar sonra başka bir ülkede böyle bir şey de yok. Birincisi hükümet bir beklenti yarattı. Medyadaki fotoğrafları düşünelim. Hep beraber çıktılar. Biz işte sizi yağmurda bırakmayız. Koruma şemsiyesini açacağız. Bekleyin. Bu hafta karar vereceğiz. Önümüzdeki hafta yeni bir paket daha açıklayacağız. Hep bir beklenti yarattılar ama aynı zamanda gerçekten kırıntılar da verdiler halka. Evet. Çünkü bu nasıl oldu hani muhalefetin durumuna gelmeden önce Alman hükümetinin şu anda uluslararası arenadaki sadece hükümetin değil yani devlet politikası olarak uluslararası arenada büyük hedefleri var. Bu basına yansıdı, Savunma Bakanı'nın ağzından yansıdı. Bugünkü girişimlerde Dışişleri Bakanı bu dillendiriyor, Başbakan bunu dillendiriyor. Biz dünya çapında önemli bir gücüz. Bu gücümüzü korumalıyız. Avrupa'yı peşimizden biz önderlik etmeliyiz gibi şeyler. Bu demek ki dünya pazarında daha fazla aktif olmalıyız. Dünya pazarında daha fazla alanlara müdahil olmalıyız politikası. Onun için dış politikadaki atılacak adımlar işte silahlanma, Ukrayna örneğinde gördüğümüz gibi doğrudan müdahil olma çatışma bölgelerine dış politikadaki hükümetin ve Alman sermayesinin öncelikleri içeride kısmen kırıntı vermeyi de göze alabiliyor bence. Evet. Bunun bir etkisi var muhalefetin hani bunu başaramamasına, sokağa dökmemesinde. Ama öbür taraftan elbette de muhalefet dediğimiz kesimlerin kendi içinde zayıflıkları oldukça az değil. Nedir muhalif kesimler dediğimiz? Parlamentoda hükümette olmayan partilerdir. Hadi AfD, SDO'yu bir kenara bırakıyoruz ama sol partidir. Veya işte seçimlerden önce oldukça aktif olan on binlerce insanı, yüz binlerce insanı sokağa çıkaran çevre hareketidir, konut inisiyatifidir, sağlık inisiyatifi, çeşitli sosyal inisiyatif veya barış hareketi gibi çeşitli inisiyatifler muhalefeti oluşturuyor. Evet. Ama bunların gücü, bunların gerçekten homojen olmayan yapılarıyla ne yazık ki bugün halkın taleplerine cevap veren, net bir şekilde talepleri formüle eden ve halka uygun eylem biçimleriyle büyük bir çalışmaya yönelen kesimler oldukça zayıf. Biliyoruz Ya barış ama hareketi. özellikle örneğin silahlanmaya bu kadar paranın, bütçenin ayrıldığı bir dönemde ki Almanya tarihinde bir rekor. Yani normalde normalde böylesine koşullarda barış hareketinin sokağa çıkması gerekiyor daha güçlü bir şekilde. Ama şu anda öncesine göre güçlü bir barış hareketi yok ortada. Evet. Çıkıyor, 1 Eylül'de çıkıyor, 1 Ekim'de çıkıyor. Galiba bu bütün toplumsal hareket içerisindeki politik bulanıklık öyle diyelim, farklılaşma. Çünkü Ukrayna saldırısı hepsinde bir kafa karışıklığı yol açtı. Orada mıyım, burada mıyım? Bu belirsizlik herhalde ortak hareket etmeyi ve geniş kitleleri sokağa çıkarmada da zayıf oldu.
diyebilir miyiz? Bir, Bu arada yani istiyorsan bir uyarı da yapalım izleyicilerimize. Soru ve görüşlerinizi bize yazın. Varsa katkınız onları yorumlar içerisinde yazarsanız onları da hem başkana sorarım hem de birlikte yorumlamış oluruz. Buyurun. Yani sadece muhalif hani inisiyatifleri falan bir yana bırakırsak en büyük kitle örgütleri sendikalar. Yani işçilerin en büyük örgütlülüğü sendikalar. Bu açıdan baktığımızda hükümetin başından beri gerçekten işte bu son dönemde bile Scholz, işte İşverenler Birliği, Arbeitgeberverband ve sendikalarla beraber buluşmalarında uyumlu eylem planı yapalım. Evet. Yani bu demektir ki bizim ülkemize zarar vermeyen, yani emekçiyle sermayenin çıkarlarını birmiş gibi gösteren uyumlu eylem planları yapalım diye bir uyarıda bulundular. Ve aynı zamanda sokağa çıkma konusunda hükümetin de izlediği şu politika, sokağa işte ırkçılar çıkabilir, aman dikkatli olun siz çıkmayın uyarıları. Yani siz bekleyin, biz sizin sorunlarınızla uğraşıyoruz, sizi bu ortamda yalnız ve korumasız bırakmayız, dayanışma içindeyiz sizinle gibi talepler, şeyler, sözler, mesajlar kamuoyunda cevap buluyor öyle veya böyle. Bunu göz ardı edemeyiz. Ama büyük bir rolü gerçekten sendikalar oynuyor. Sendikalar gerçekten bu enflasyon sürecinde veya paketler sürecinde daha farklı bir rol oynasaydı, hem reel ücretlerin yükseltilmesi, işte toplu sözleşmeler sürecinde de bunu değerlendirerek, hem de gerçekten örgütlü olan işçileri, her kesimden işçi sokak çağrısı yapsaydı ki halk bunu bekliyordu. Sermaye de bunu bekliyordu. Anayasayı Koruma Teşkilatı da bunu bekliyordu. Sıcak sonbahar olacak diye kaç aydır tartışıldı ama Evet. gerçekten bütün bu uygulanan politikalarla halkın beklentilerinin devam etmesini sağladılar ve sendikalar bugün özellikle gerçekten orada büyük bir rol oynadı. Savaş politikasında nasıl yedeklendiklerini, Ukrayna Savaşı konusunda, 100 milyar konusunda nasıl yedeklendiklerini bizzat gördük gerçekten. Halkın savaşa karşı olan tutumunu, silahlanmaya karşı olan tutumunu, Ukrayna'ya müdahil olmanın, Ukrayna'ya silah göndermenin bir aracı olarak kullanabildiler. Bugün de o çizgide devam ediyor hükümet kesinlikle. O açıdan muhalif olması gereken kesimler içinden belki en fazla beklentimiz işte sol parti özel olarak değerlendirilebilir ama sendikalardır, sendikaların pozisyonudur. Çünkü büyük kitleleri öyle veya böyle harekete geçirebilen onlar. Çevre hareketi çok kitleseldi. Seçimlerden önceki süreçten beri işte Eylül sonunda da başka bir eylemlilik yapıldı çevre hareketi tarafından. Azımsanmayacak bir sayıda hani öldü mü bu hareket tartışmaları olurken beklentiler, herkes o günü merakla bekledi. 280 bine yakın sadece gençler değil, hatta büyük çoğunluğun bileşimde yetişkinler olduğu gözlendi. İnsanlar gerçekten çok belirginleşmiş, somut talepleri olan, yaşadığı sorunları çözüm olabilecek talepler için ciddi bir örgütlenme ve çağrı olduğunda sokağa çıkabilir gel ama bunun kendi içinde, bugünkü hareketin kendi içinde biraz önce senin de belirttiğin gibi çeşitli engelleri var. İdeolojik sakatlıklar var bizzat. Yani hükümet bugün ideolojik olarak toplumu kazanıyor. İşçi, emekçi kendini hala yedeklemeye devam edebiliyor. Bu açıdan muhalif dediğimiz kesimlere, örgütlere, sendikalara, işte sendika tabanındaki işçilere daha çok sendikalar derken. Şimdi ama önemli bir şey var herhalde o konuda. Yani Alman Sendikalar Birliği DGB tam bir bütün olarak olmasa bile Birleşik Hizmet Sendikası ile Eğitim ve Bilim Sendikası 22 Ekim'de ülke çapında, daha doğrusu 5 kentte büyük gösteriler yapacaklar. Sendikaların hepsi bu süreci dahil olmuyor. Bir herhalde orada tabii ki demin ifade ettiğin bir bütün olarak davranamama tutumu sendikalar içerisinde de var. Aslında sendikalar çok geç Bir de hareket hem kamuda hem metalde toplu sözleşmeler var. Yani hepsinin yoğun olduğu bir süreçte aslında hani bu başlıkta da kullandığımız sıcak sonbahar meselesi emekçiden yana, emekten yana bir hareketin oluşması için bir şey var aslında. Objektif koşullar oluşmuş durumda. Objektif koşullar var. Hatta sendikalar her ne kadar DGB'nin tutumu daha yakın zamanda belki bir ay önceydi bir açıklama yaptı. Kriz döneminde biz dayanışma içinde olacağız çapında. Talepleri iyiydi. İşte ücretlerin yükselmesi, işte ihtiyacı olan herkese işte bürgergeltinin yükseltilmesi gibi bazı iyi talepler vardı ama DGB merkezi veya işte eyaletlerde ve şehirler üzerinde DGB merkezi bu eylemlere dahil olmuyor.
Verdi'nin de dahil olması gerçekten tabandaki hoşnutsuzluğun büyümesi, bunun başka kanallara akması ve aynı zamanda da hükümete muhalefetin daha kitlesel bir içerik kazanmasına karşı aynı zamanda Verdi merkezi harekete geçmek zorunda kaldı. Gerçekten bu hani Tabandan bir kendiliğinden baskı söz konusu o tabandan zaman. bir baskı söz Hı hı. konusuydu ve Verdi tek başına GV Sendikası ile Eğitim ve Bilim Sendikası ile bazı yerlerde İGEBA Sendikası bunları desteklediğini, bazı yerlerde de MGG desteklediğini açıkladı. Beraber de örgütleniyor. Almanya'nın 6 şehrinde 22 Ekim günü, işte önümüzdeki hafta cumartesi günü 6 şehirde sokaklara çıkılacak. Sendikanın örgütlemediği yerlerde de çalışmalar, bunun çeşitli eylem hazırlıkları söz konusu. Ama kiminle işbirliği yaptı Verdi merkezi, özellikle o konuda da bir tam uyumlu eylem planı denilen politikaya uyumlu bir çizgi izledi Verdi. Hareket ettiği kurumlar Bund, bugün Evet, daha Yeşillerin çok hükümet çizgisine hükümet yakın sivil partileri, toplum hükümet partileri örgütleri. aynı. Aynı Hı hı. nasıl savaş döneminde 250 bin, 300 bin kişiyi bu kurumlar çıkardılar ve gerçekten tepkiyi başka bir yere yönlendirdiler. Bugün de Evet. kısmen o politika izleniyor. Bunu ne kadar başarabilirler veya gerçekten emekçilerin kendi talepleri bugünkü sorunlar için, işte çok somut talepler, zamların geri alınması, enerji fiyatlarının dondurulması, ev kiralarının dondurulması gibi talepler ne kadar yanıt bulacak, ne kadar çok işçi gerçekten sendikaların bu eylem çağrısına katılır, kendi taleplerini oraya taşırsa onların aslında neyi amaçladıklarından bağımsız olarak bir kazanım elde edebiliriz. Onun için 22 Ekim eylemi, bileşeni ne olursa olsun, çağrısını yapan kim olursa olsun güçlendirilmesi gereken, daha fazla işçinin, emekçinin buralara katılması gereken, bizzat kendi taleplerimizde o kitleselliği yaşayabilirsek farklı bir rüzgar esebilir. Bu bir olanak. Ama neye hizmet Diğer edecek? sendikaların tabanının da bu harekete katılması söz konusu mu şu anda? Bazı yerlerde mesela güneyde DGB bir bölümü katılmış. NGG bazı yerlerde katılmış. İGEBA NRV'de katılıyor. GV katılıyor. Her bölgenin kendine göre bileşimlerinde farklılıklar var. Hessen kısmen daha, işte DGB galiba Hessen'de de katılıyor. Farklılıklar gösteriyor yerellerde. Ana örgütleyicileri farklı olsa bile yerellerde değişiklikler gösterebiliyor yani. Bu açıdan 22 Ekim bir olanak diyebiliriz. Bu Aynı talepleri. zamanda bir dönemeç de herhalde olma olasılığı var. Çünkü siyasi gelişmelere baktığımızda en sonun Aşağı Saksonya'da geçen hafta seçimler yapıldı. Evet. Partilerin almış o oy oranlarına baktığımızda AfD'nin oy oranının aşağı yukarı neredeyse 2 katına çıkmış. Hani Evet. e, hangi konular üzerinden işlemiş diye baktığımda işte savaş politikası, enflasyon, hayat pahalı, göçmenler düşmanlığı, işte kriminal yabancılar meselesi gibi konuları kullanarak güç toplamış. Herhalde sendikalar ve diğer demokrat ilerici hareketler ortaya çıkmasa Almanya'da aşırı sağın tıpkı İtalya gibi hani güçlenme potansiyeli var diyebilir miyiz bu Bu süre tamamen işte içerisinde? hareketin kimler tarafından yönlendirildiği, hoşnutsuzluğu var. Eğer gerçekten ilerici güçler, ilerici kesimler bu hoşnutsuzluğu toparlayamazsa bu hoşnutsuzluk bir kanala akacak. Hoşnutsuzluk eşittir gerçekten kazanımlarla sonuçlanacak bir mücadele demek değil. Bunun bileşenlerini nereye yönlendirdi? Eylül'ün son 2 haftasında Doğu Almanya eyaletlerinde eylemler oldu. Gerçekten basında hiçbir şekilde yer almadı. Sadece işte Jungo Welt gibi veya bizim basınımız gibi diğer hani ilerici kesimlerin yayınlarında bunu görebildik. Thüringen'de, Sachsen'da, Sachsen-Anhalt'ta, Brandenburg'da neredeyse ben topladım sayılarını. Evet, 200 yerde, 100 yerde toplam neredeyse 90 bine yakın insan sokağa çıkmış. Talepleri kötü müydü? Irkçıların, içinde olan ırkçıların elbette bu talepleri ulusalcı, milliyetçi bir çerçeveye boğmak istemeleri ayrı bir şey, ama savaş dursun diyor. Yani bugün ne yazık evet. ki işte ilerici güçlerden çıkmayan bu sesi bugün doğudaki eylemlerin hepsi ama ırkçılar tarafından yönlendirilen, bileşimin sadece ırkçıları olduğu eylemler değildi. Savaş dursun, Nord Stream 2 şeyi açılsın, enerji hattı Evet. açılsın, ambargo durdurulsun ve de başka bir güzel talepleri de vardı. Enerji Bakanı, Enerji ve Ekonomi Bakanı Habeck istifa etsin biçiminde. İnsanlar bu taleplere sahip çıkıyor. Yani orada Evet. gerçekten bir boşluğu ırkçılar doldurmaya çalışıyorsa, ama sadece ırkçılar diye de nitelenemez o eylemler. Onun Didif için olarak bu süreçte özellikle 22 Ekim'deki eylemlere katılım arttırmak için Türkiye kökenli göçmenleri bu sürece katmak için neler yapmayı hedefliyorsunuz?
Biz özellikle hani onu duyduğumuz andan beri gerçekten bütün şeylerde iki dilli birincisi açıklamalarımızı, bildirilerimizi hazırladık. Yaygın bir şekilde Türkiye'li, sen de başından beri birkaç kere belirttin. Türkiye'li emekçilerin her ne kadar yakınsalar bile, bunu iş yerimizde görüyoruz, komşumuzda görüyoruz, çocuğumuzun okulunda görüyoruz. Yakınsalar bile henüz o tepkinin, hoşnutsuzluğun akacağı örgütlü bir kanaldan, en fazla sendikadan belki duyabilirler. O kesim, yani Türkiye'lilere ulaşmıyor bütün bu olup bitenler, eylemler veya işte tartışılan talepler ne olduğu. O yüzden biz kendimiz öz olarak bunu Didif Göçmen Örgütü olarak da bir özgünlüğümüzle Türkiye'lileri bildirilerimizi, posta kutuları aksiyonu belli şehirlerde bu hafta ve öbür hafta bilgilendirme masaları açacağız. Yaygın bir şekilde her şehirde bildirilerini dağıtın ve ne olursa olsun işçilerin gerçekten kendi talepleriyle sendikalarda örgütlü olan arkadaşlarımızın, sendika üyesi olan arkadaşlarımızın sendikalarıyla beraber bu eylemi güçlendirmesi için çağrılar yapıyoruz. Otobüsler tutuluyor şehirlerde. Yani Verdi hemen hemen bütün eyaletlerde ve eyaletlere ait şehirlerde azımsanmayacak sayıda otobüs de tutuluyor. Otobüslerle beraber, işçilerle beraber eylem yerlerine gitmek. Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hannover gibi şehirlerde yani yaygın bir şekilde katılım sağlama çabası içindeyiz. Yani kendi kendimize gidip katıldığımız bir eylem değil. O öfkenin, o tepkinin yani örgütlü bir şekilde sokağa taşınması için elimizden gelen çabayı göstermek zorundayız. Bütün derneklerimiz bunun Almanya çapında. Güney bölgesinde bir eylem yok ama Nürnberg şehri de Güneyde güzel bir eylem Stuttgart'ta hazırlanıyor. sonra Bavyera'da yok sanırım. Evet, Bavyera'da yok. Baden-Württemberg'de var. evet, Ama oralardan da şimdi şey tartışması başlamış bu hafta. Bavyera'dan da Stuttgart'taki eyleme katılım tartışması. Yani beklenenin ötesinde farklı bir tablo ortaya çıkabilir. Yani bu evet. önemli. Hem göstermesi açısından hem gerçekten emekçilerin asıl kanallarının ne olması gerektiğini bir kez daha sokağa taşıması açısından önemli bir eylem ama sadece bu değil. Biraz önce de biraz kısa geçtik ama programda herhalde zamanı dolmak üzere. TİS'ler süreci çok önemli. DİDF olarak bunu da gündemimizde aldık. Özellikle İG Metall 3,8 milyon kaç kere eyaletler düzeyinde görüşmeler oldu. İşverenler hep sıfır zam karşı önerisiyle masaya oturuyorlar. İG Metall alanında metal işçiler 2018'den bu yana bir kereye mahsus ödemeler almalarına rağmen zam almadılar ve Evet. ücretler büyük bir oranda reel değerleri düştü. Fabrikalarda gerçekten kaynadığını yani iş yerlerinde çalışan işçi arkadaşlar belirtiyorlar. İG Metal'de metal işçileri çok öfkeli, tepkili. Onun için %8'in bile kazanılması ama ciddi bir mücadeleyi gerekli kılıyor. İşverenlerin bu ketum tutumuna baktığımızda yok enflasyonu artırır ücret artışları gibi safsatalarla işçileri, emekçileri zayıf düşürme yani mücadeleye sarılma şeyini kırmaya çalışıyor ama durum farklı olabilir. Aynı şekilde Verdi de bu hafta talepler açıklandı. 2 milyona yakın kamu Evet. işçisinin sözleşme süreci en az 500 euro, bu bazı yerlerde %10, %11, %12'ye tekabül ediyor. 800 euroya kadar ücret artışı yani pauşal ne denir? Genel Sabit ortalama, evet, evet, olarak 800 euroya kadar ücret artışı söz konusu. O da ciddi bir alan, kamu işçileri alanı. O açıdan hem hakikaten sıcak sonbahar olmasının bütün olanakları var. Burada örgütlü güçlere görev düşüyor. Onun için biz de DİDİF olarak kendi gücümüzü küçümsemeden elimizden ne geliyorsa örgütlü güçlerin sokağa çıkmasını, taleplerin taşınmasını ve taleplerimizi çok net şekilde ifade etmeliyiz. Bazen işte sendikaların bildirilerinde çok genel söyleniyor ama zamların geri alınmasını talep ediyoruz. evet. Enerji fiyatları dondurulsun. Onun bile tartışılmaya ihtiyacı var. Hükümet bu konuda birazcık nasıl donduracak. Düşürülüp dondurulsun herhalde daha iyi çünkü zaten Aynen yükselmiş şu 2021 anda. yılındaki düşürerek Evet, dondurulması, kiraların dondurulması. Şunu gördük gerek korona döneminde gerekse şimdi enerji alanında insanların günlük ihtiyaçlarını sağlayacak olan sağlık, enerji, konut gibi alanlar kar aracı olmaktan çıkarılmalı. Yani bazen devletleştirme, bazen kamulaştırma biçimde ifade ediliyor o taraf ama açıkçası kar alanı olmamalı. Enerji, konut ve sağlık alanı gibi taleplerde ısrarlıyız. Onun için genç arkadaşlarımız kampanya düzenliyorlar. İşte bütün bu çalışmaları biraz daha ileriden, daha fazla insanı katarak, daha fazla Türkiye'li örgütleri, Türkiye'li emekçileri örgütlü mücadeleye katmaya çalışmak diye ki olanaklarımız bugünden daha fazla. peki. Çok teşekkürler başkan. Ben de Bu ilk teşekkür ediyorum. programımızda evet DİDİF Genel Başkanı Sayın Zeynep Sefari Ekşi ile birlikte Almanya'daki gündemi konuştuk. Önümüzdeki hafta başka konu ve konuklarla
Almanya gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Siz de hem kanalımıza abone olarak hem de paylaşarak çevrenize duyurursanız yayınımızın daha fazla insan tarafından izlenmesine yardımcı olmuş olursun diyelim. Herkese iyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar tüm arkadaşlara, dostlara. Yeni Hayat programına da başarılar.